Halı başlığı kullanırken yapılan hatalardan bahsedeceğim arkadaşlar. İki çeşit halı başlığı var biliyorsunuz. Bunu V12'nin bazı modellerinde, V11'de, V10'da ve V8'de kullanılan model. Bu V15 ve Gen 5'te kullanılan model arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir ayar bölümü var. Bundan başlamak istiyorum. Bunu lütfen artıda kullanmayın. Artıda vakum çok kuvvetli oluyor. Bu şekilde yaptığınız zaman motoru çok zorluyorsunuz. Ve bununla da yetinmeyip bildiğiniz gibi bunları sadece ileri doğru süpürmeniz gerekiyor. Bir de geri çektiğiniz zaman bu artıdayken çok daha fazla zorluyorsunuz ve hem vakumlamayı çok iyi yaptığı için kolunuzu yoruyor. Bunu çekemiyorsunuz ve şu tekerleri kırıyorsunuz. Bunların zaten biliyorsunuz en kronik sorunlarından biri şu tekerlerin kırılması. Kırılmasını istemiyorsanız değerli arkadaşlar bakın lütfen bunun şu sap kısmının boruyu taktıktan sonra olabildiğince yatay olmasını ve bu şekilde yumuşakça gidip gelmesini sağlayın. Ve burayı dediğim gibi maksimum vakumda yani artıda kullanmayın. Ortada ya da ekside kullanın. Ki bu şekilde bile göreceksiniz zaten süpürmenizi yaptıktan sonra gayet yeterli bir performans alacaksınız. Diğer başlığa gelelim arkadaşlar. Bunlardan en çok karşılaştığımız bunların tekerleri çok fazla kırılmıyor ama şu gırtlak kısmı kırılıyor. Bunların daha hassas olan bölgesi orası. Bunlarda da aynı şeyi öneriyorum size. Yani süpürme ile alakalı. İleri şekilde süpürün değerli arkadaşlar. Sonra kaldırın. Yani geriye doğru çekerken çünkü motor çok zorlanıyor. Çok yük biniyor. Aynı zamanda yine bu gırtlak kısmı kırılabiliyor. Bunda tabi şey yok. Vakum ayarı yok bu ayakta. Bu ayakta öyle bir ayar koymamışlar. Bunların tekerleklerin genelde çok düştüğünü veya kırıldığını görmedim. Ama söylediğim gibi motor, bunların ikisinin de motorlarının bozulduğuna şahit olduk. Bununla ilgili arızalar geliyor, istekler geliyor arkadaşlar, sorular geliyor. Bu V15 ayağının tekerlekleri ve dediğim gibi bu V11, V12 ve V10'da kullanılan bu başlığında şu gırtlak kısmı kırılabiliyor. Son mesele arkadaşlar içindeki ruloyu lütfen komple yıkamayın. Bakın burada bir rulman var. Kanalımdaki diğer videomda da ondan bahsetmiştim ama yeri gelmişken yine söyleyeceğim. Lütfen burayı kesinlikle yıkamayın. Çünkü bunu yıkadığınız zaman illaki buraya da su geliyor ve bu rulman su aldığı zaman paslanıyor ve kilitleniyor. Sonra cihazım yani başlığım çalışırken çok sesli çalışıyor şeklinde bir şikayetiniz varsa bu şikayetler çok geldi çünkü bize. Başlığı aldığım zaman burası paslanmış oluyor. Bu rulman dönemediği için de ses yapıyor. Zaten bir süre sonra komple kilitleniyor. Motor arızalı zannediyorlar arkadaşlar. Halbuki motordan değil. Tamamen rulman kilitlendiği için motor çeviremiyor. Ve bazen arkadaşlar bu halı başlığında şu rulo yerinden çıkmıyor. Bununla ilgili de nasıl çıkıyor diye böyle sorular aldım defaatle. Bakın arkadaşlar bu rulo normalde bu şekilde kapağını açtıktan sonra ittirdiğiniz gibi bu şekilde çıkar. Ama çıkmıyorsa ki bunu ben çok yaşadım. Arkadaşlar şuraya şöyle ince bir şey sokun. Şöyle gördüğünüz gibi böyle kastırdığınız zaman rulo kolaylıkla yerinden çıkacaktır gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu başlıkta da aynısı oluyor arkadaşlar. Bunda da sıkışabiliyor. Sıkıştığı zaman dediğim gibi şuraya ince bir şey sokup kastırdığınız zaman ruloyu yerinden çıkarabilirsiniz. Ayrıca bunlar şuradaki boşlukları görüyor musunuz? Buralara saç, toz, kıl vesaire birçok şey doluyor. Onunla ilgili de arıza yapabiliyor. Bunu da lütfen temizlediğiniz zaman burayı da açın. İçini kontrol edin. Ve bu motorun şu iç kısmının ve şu arka bölümün tamamen temiz olduğuna emin olun. Yani böyle elinize alıp temizliğini yapmak istiyorsanız bakmanız ve dikkat etmeniz gereken yerler burası motor sağlığı için, başlık motoru için. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Aklıma gelmeyen veya sizin sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın.